İpek Canbulat'la birlikte, ünlü astrolog İpek Canbulat'la birlikte yayındayız, huzurlarınızdayız. İpek hoş geldin canım yayınıma. Hoş bulduk. Güzel hafta sonları olsun herkese. Cuma da bitti. Bakalım hafta sonuna güzel haberlerle hem ülkemizin adına hem de bizlerin adına güzel bir enerji olacağını düşünüyorum. Yeni ay geliyor, yenilikler, güzellikler. Umutlarımız hiçbir zaman tükenmesin diyorum. Bu arada lütfen yayın başlamadan önce Caner, Ümran, Banu buradaysanız alttan lütfen rica edeceğim yazar mısınız? Biraz ekranları tıklasınlar. Birazcık da e, güçlendirelim Onlar bu daha, şeyleri. onlar daha yok. Daha çok az izleyen var. Biraz sonra Gülşah'cığım hoş geldin canım benim. biraz sonra bunu tekrar et, olur mu? Bu söylediklerini. Şimdi Ben bunu söylemek durumundayım çünkü yayının güçlenmesi için evet. sürekli beğeni yaparsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim Gülşah'cığım. Sağ ol canım benim. Nur Dostlar, Hayat merhaba. çok ilginç konular konuşacağız. Afra Saraçoğlu'nun dizisinin akıbeti hala belli değil. İçinizden bazı arkadaşlar bana yazıyorlar. Bilal abi şu sayfada şöyle bir açıklama yapıldı, bu sayfada öyle bir açıklama yapıldı ama resmi bir açıklama henüz yok. Benim gördüğüm, bana gelen resmi bir açıklama, sizin gördüğünüz resmi bir açıklama var mı? Dizi ikinci sezonu olacak. Dizinin sezon finali şu tarihte yapılacak. Abi dizisinden bahsediyorum şeklinde bir açıklama. Neredeyse Mayıs ayının sonuna geliyoruz, Haziran'a geliyoruz. Henüz bir açıklama yapılmadı. Bu da sosyal medyadaki söylentileri yoğunlaştırıyor. Bu konuyu biraz sonra konuşacağız. Arkadaşlar, Kadir İnanır'ın şu anda hayati tehlikesi had safhada. Ünlü oyuncu Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırıldı. İpek Canbulat'ın da çok sevdiği, çok yakışıklıydı. Hala yakışıklı Kadir abi. Yo yine yakışıklı. Kadir İnanır bir Hala, ekol ya bence. hala yakışıklı. Aktör Kadir İnanır'ın nesi var? Biraz sonra konuşacağız. Bize selam veren arkadaşlar, sizler de sağ olun. Banu Kavaş burada, moderatör Servin İşi Sağlam burada. Şimdi söyleyebilirsin İpek, demin söylediğini moderatörlere hitaben. Evet bu arada Banu, Caner orada mısınız? Ümran orada mısınız? Ümran Keleş orada mısınız? Bu arada biliyorsun senin özel bir abonem vardı. Hep onu sorarım. Dilek Şenyurt. Burada mı acaba Dilek Dilek Hanım? hiç görmüyorum. Dilek hiç yok. Evet ben de Dilek görmüyorum ama benim kendisi gibi. Instagram'da hikayelerime falan yanıt veriyor. Dilek Paylaşımlarıma cevap Instagram'da, veriyor. Instagram'da hesaplarda Evet gezerken arkadaşlar mutlaka lütfen rica ediyorum yayını paylaşabiliyorsanız paylaşın. Eğer beğeni yapabiliyorsanız beğenin. Hafta sonu katılımın çok olması lazım. Bizi takip ederken ve dinlerken lütfen beğeni yaparsanız hem anlık keşfete zaten Bilal abinin bütün yayınları düşüyor ama paylaşırsanız da çok mutlu olurum. Çünkü en azından yayın güçlenir. Biraz da katılım fazla olur. evet. E, Dostlar, İpek Hanım'ın söylediklerinin üzerine bir şey söylemeye gerek yok. Sizler zaten bizi destekliyorsunuz. Teşekkür ederiz. Oyuncu Gökçe Bahadır 44 yaşında ve Hamile. hamile olduğu iddiaları bugün bütün medyada, sosyal medyada ve geleneksel medyada, dijital medyada her yerde Gökçe Bahadır Emir Ersoy'la, müzisyen Emir Ersoy'la 4 yıllık evli ve hamile olduğu söyleniyor. Henüz Gökçe Hanım'dan bir açıklama, bir doğrulama ya da yalanlama gelmedi. Olmasaydı yalanlardı değil mi? Ne diyorsun İpek? Hamile olmasaydı? Yok öyle bir şey. Yalanlamasının sence sebebi ne olabilirdi? Yani bir insan hamileyse hamileyim der ama hamile olmadan bir insan niye hamileyim desin ki? Kendi bir şey demedi. Muhabir haberi bu. Muhabir duyum almış Hı. çevresinden ve hamile olduğunu yazdı. Kendisiyle konuşmadan, kocasıyla konuşmadan duyum almış e, ve bu şekilde haberi oluşturdu, yazdı. Şunu söylüyorum, Gökçe Bahadır doğrulamadı açıklama yapıp ya da yalanlamadı açıklama yapıp. Hamile olmasaydı yok böyle bir şey derdi herhalde. Kamuoyu Bence hamile. hamile Hamile o gözüydü. halinden de belli. Suratına çünkü bir annelik enerjisi gelmiş. Ben gördüm resimde. Bir farklı bir ifade var yüzünde. O böyle anne masumiyet, kutsallık sembolize enerji algıladım yüzüne. Umarım Allah tamamını erdirir. İnşallah e, yani mutluluğuna şey olur, sebep olur. İstiyordu zaten
zamandan beri de. Ben mutlu oldum şahsen. Olmayan herkese de buradan anneliği nasip etsin diyorum Allah. Başka bir şey diyemem. Çocuk ister misiniz diye bir süre önce kendisine sormuşlardı. Çocuk kısmet işi diye cevap vermişti. Kocası da olsa iyi olur, olmasa da yani bir şey diyemeyiz. Allah bilir demişti. Çok istiyorlarmış demek ki. 44 yaşında artık eskiden yani 35'ten sonra falan zordu yani anne olmak. 38'de falan çıkmıştı bir ara. O klinikte doktorlar aman Allah'ım biliyorsun sen de Amerikan Hastanesi'nin yanında bir klinik vardı. Bundan 40 sene evvel bir tek orası ileri yaşta kadınları hamile Neresi? Pakize olan Tarzi'yi kadınlar. mi diyorsun yoksa E, Pakize Tarzi'yi mi diyorsun Bilal Pakize abi? Yoksa Tarzi'yi diyorum. Pakize Tarzi'yi diyorum. eskiden evet Çok interfilite varlıklı, yoktu. Eskiden çok zengin ailelerin hanımları orada özel tedaviyle İsviçre'den, Amerika'dan işte gelen metotlar falan uygulandığı söylenirdi. İlaçlar uygulandığı söylenirdi. 40 sene evvel falan. Yani belli bir yaştan sonra çok zordu. Şimdi artık 48'e 50'ye dayandı yani. Dünyada da böyle. Şimdi Bilal abi eskiden bu kadar çok hormonlu yiyecekler yoktu. Dolayısıyla üreme de kolaydı. Ama şimdi bu hormonlu yiyeceklerden ötürü interferite denen üreme problemi olmaya başladı. Herkes artık aşılama ve tüp bebek yaptırıyor. Yaklaşık da 14 seneden beri de yaygın. Bir 14 sene önce falan çok yaygın değildi ama 2012 itibarıyla bizim ülkemizde de yayıldı. Yurt dışında da var ama bizim ülkemizde güzel olan şey işin ehliyle yani kuralları, kanunları dahilinde yapılması bunun. Çünkü yurt dışında mesela anne olmak istiyor ama yumurtası yoksa başka bir taşıyıcı anne oluyor. Başka birisinin yumurtasını kullanıyor. Ben de bunlara açıkçası karşıyım. O Ben de. açıdan dolayı da karşıyım ben. O açıdan dolayı da bunu kabul etmiyorum. Ama tabii ki çok güzel bir şey anne olmak. Artık 40'lı yaşlardan sonra insanlar anne oluyorlar. Eskiden öyle değildi ki. Eskiden bir defa evlilik yaşı çok gençti. 30 yaşına geldin mi evde kaldın diyorlardı. Değil mi? Doğru, doğru. 30 yaşında oldum. Ay niye evlenmedi bu? Evde mi kaldı diyorlardı. Doğru söylüyorsun. Ve şimdi artık çocukların cinsiyetini bile belirleyebiliyorlar. Yasak. Yasak bu. Evet, Ama evet. 2.000 euro veriyorsun. evet, ama Maalesef o 2.000 evet, euroyla evet yapıyorlar. genetik Burada yasak. profesörler Türkiye'de yasak. Ama Türkiye'de Kıbrıs'ta değil. evet genetik bilim insanları, genetik dalında çalışan bilim insanları bunu yapabiliyorlar. Kadın doğum servislerinde bunlar görevli. İkiz bebek yapabiliyorlar. İkiz bebek, anneyi ikiz bebeğe hamile bırakabiliyorlar. Kız istiyorsa kız, Bilal abi erkek onunla istiyorsa alakası yok bırakabiliyorlar. zaten. İkiz değil, 300, 400 de olabiliyor artık. Eskisi gibi değil. Çünkü o çok fazla yumurta topladığı için çok fazla embriyo yaptığından dolayı çoğul gebelik olabiliyor. Artık insanlar bir tane değil tüp bebek yapan niye o kadar ızdırabı acıyı çektikten sonra bir tane doğum yapsın? 2 tane, 3 tane doğurur. İsteyen var, istemeyen var tabii. Ama isteyene Türkiye'de yasak tekrar söylüyoruz. Yurt dışında bunu yapıyorlar. Yapan ülkelerde de kanunların buna müsaade etmediği söylense de yine de özellikle Gürcistan'da mesela çok yaygın bir şekilde yapıyorlar. Peki bu konuyu geçelim. İnşallah Allah bir avazda kurtarsın. Çocuğu kucağına İnşallah öyle şekilde derlerdi. Doğru öyle alsın. derlerdi. Bilal. Evet. Peki Abi dizisiyle ilgili resmi bir bilgi ulaşmadı şu anda. Abi dizisi devam edecek mi, kaldırılacak mı? Her şey dört dörtlük, güllük gülistanlık gözüküyor dışarıdan bakıldığı zaman. Ne kadar reytingler 5'e hatta 4'lere kadar indiyse de ancak Abi dizisiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yok. Şu gazeteci yazdı devam edecekmiş diyorlar ama öyle bir habere de rastlamadım. Bu konuda da yoğun bir şekilde sosyal medyada Abi dizisinin Afra Saraçoğlu'na zarar verdiğini yazan Afra Saraçoğlu fanları var. Oraya takıldı kaldı. Kendi dizisi değil bir başka oyuncunun dizisine büyük emek veriyor. Ama dizi dörtlerde beşlerde. Afra
kendi rolünü oynamalı, kendi dizisi Afra'nın etrafına o dizi kurulmalı diye yorumlar var. Peki erken girdik konuya. Sen ne diyorsun bu konuda? Bu konuyla ilgili olarak valla Abi dizisiyle ilgili ben baştan söylediğimi yine arkasındayım. Ben farklı bir şey söylemiyorum. Sizinle bazı konularda hemfikir olamayabiliyoruz. Yani ben söylemiştim zaten bu dizi tutulmaz, izlenilmez. Reytingi de şöyle böyle ama sizler dediniz ki reytingi yüksek. Ben bu dizinin gene reytinginin yüksek olduğunu inanmıyorum dedim. Ama nasıl olur dediniz? Tutulmuyor çünkü etrafa sorduğum zaman bir sürü insana soruyorum. Hiç kimse sevmemiş. Yani diziyi açıkçası beğenmemişler. O açıdan dolayı da Bilal abi çok fazla tutmaz. Yine bu da diğer dizi gibi patlar ve erkenden bitirirler. Bak ne diyorlar. Abinin reytingleri ilk başta iyiydi. Şimdi de ortanın altında. Afra'nın yeteneği orada boşa harcanıyor. Bu projeden ayrılmalı. Dizi kalkmasa bile Afra bu projeden ayrılmalı. Onu yeni bir projede görmek istiyoruz. İnsanlar sosyal medyada yoğun bir şekilde buna benzer şeyler yazıyor arkadaşlar. Ee, Şimdi reytingleri iyi olmayan bu dizinin sonbaharda müthiş bir reytingle başlayacağını, yine 9'larda 10'larda başlayacağını falan kimse garanti edemez. Çünkü hikaye aynı hikaye, oyuncular aynı oyuncular. E, Ve şu anda Abi'nin kapatılacağı, yayından kaldırılabileceği, bunun görüşmelerinin yapıldığı konuşuluyor. Bunun tam tersi Tamam olabilir. ben bunu geçen Bir dakika sefer yayında söyledim. tamamlayayım ne olur bir Tamam, saniye. Bir de üst tamam üste tamamla konuşunca bakalım. Ha. olmuyor. Üst üste konuşunca olmuyor. Dur. Abi dizisinin bunun tersi de olabilir. Yani hem kanalın itibarını korumak için hem de Kenan İmirzalıoğlu özellikle böyle bir şeye asla izin vermez, istemez dizinin final yapmasını. Bütün bunlardan dolayı belki hani yeni dönem olabilir ama yeni dönemde de şaha kalkacak. At hani şaha kalkar ya at. Öyle bir durum olacağını da insanlar ihtimal vermiyorlar. Afra Saraçoğlu'nu çok sevenler. Şimdi seni dinliyorum. Lütfen devam et. Ne diyecektin? Şimdi ben baştan itibaren sizinle hemfikir olmadığımı söylediğimde siz bana demiştiniz ki yok İpek reytingleri böyle ben görüyorum işte reyting raporlarını inceliyorum. Kesinlikle öyle değil. Fakat ben size en son yayınımızda bundan önceki yayınımızda da söyledim ve ifade ettim. Dedim ki bu diziyi ben etrafta soruyorum ve analiz ediyorum. Tutulmadı bu Abi dizisi. Ben bunun gününü de enerji yönünden beğenmedim. Tarihini de beğenmedim. O zamanlar Merkür Retrosu döneminde olan ayın 13'ünde ve salı günü başlayan bir diziydi ve tutulmayacağını söylemiştim. Ve gerçekten de tutulmadı. Ve kaldırılacak da bu dizi. Bundan da eminim yani kaldırılacağından. O zaman da söyledim. Ben de şöyle bir seyrettim, izledim, beğenmedim. Ve ben bunu danışanlarıma soruyorum. Ben bunu diğer yayınlarımda soruyorum. Bir Allah'ın kulu da bu diziyi izlemiyor. Çünkü neden? Bu dizide zaten karakterler birbirine uygun karakter değil. Anlatabiliyor muyum? Ne demek istediğimi anladın zaten. Ama hala artık yayın kaldırıldıktan sonra da bu dizinin reytingi yüksekti deme. Ne olur deme. Hayır ama yüksek başladı zaten. Onu yadsıyamayız. Yani Başlayabilir, devam etmesi 9'la önemli. evet 9'la Evlilikler de çok iyi başlar, sonu fos olur, fire verir. 9'la Onun başlaması 8'de önemli değil, sonuca bakacaksın. tamam 9'la 8'de 7 ile falan böyle devam etti. Şimdi Soner hoş geldin. Kenan İmirzalıoğlu fanları diyorlar ki işte maç oldu dizi yayınlanmadı, şu oldu dizi yayınlanmadı. Sadece bu dizi için değil ki arkadaşlar. Başka dizilerin de başına böyle sıkıntılar geldiği oluyor. Bir de dizi bir hafta ara vermiş yayınlanmamış olabilir. 15 gün geçtikten sonra bir hafta daha ara vermiş yayınlanmamış olabilir. Olabilir ama seyirci o yayınlanmadıktan sonraki hafta yayına verildiği hafta seyirci diziye küsüp ben seni seyretmeyeceğim. Sen geçen hafta yayınlanmadın mı diyor. Seyirci eğer diziyi Merak beğeniyorsa, ediyor. oyuncuları beğeniyorsa oturur televizyonun karşısına büyük bir hevesle yeni yayınlanan bölümü izler. Demek ki Abi'nin 9 reyting alan seyircisi de senaryodan sıkıldı. Bakın oyunculardan demiyorum. O kötü senaryoyu maalesef senaryo kötü ya. Adam o kadar usta oyuncu kaç hafta yoğun bakımda kaldı. Öldürdünüz. Tarık Pabuççu. Ne kadar değerli bir oyuncu ya. 2-3 bölüm ancak konuştu adam. Devamlı yatakta yatırdınız adamı. Tarık Pabuççu
Türk sinemasının, Türk dizilerinin en iyi karakter oyuncularından biridir. Adamdan faydalanamadınız ki doğru dürüst. Onun gibi neler yani? Bir şey söyleyecek miydin sen? İlk bölümden belliydi diyor chat ve aynı zamanda takipçiler ve izleyiciler. Evet, ilk bölümünden belliydi. Zaten sebebini de açıklamıştık o zaman. Tabii bu bir tercih meselesi. Bazısı beğenir, bazısı beğenmez. Bazısına hoş gelir ama toplu olarak TV'de izlenilmediği zaman reyting düşer. O zaman bir araya gelirler ve karar verirler. Bence de kaldırılsın. Doğru düzgün bir dizi koysunlar buraya. Ben aynı fikirdeyim yani. Kenan İzleyiciyle. İmirzalıoğlu bunu tabii Haberlere bak. kendi prestij meselesi yaptığı için Kenan İmirzalıoğlu bu diziyle yıllar sonra 10, 12, 10, 15 sene sonra her neyse setlere döndüğü için kaldırılmaması için elinden geleni yapıyor, yapacaktır da. Ama tabii ne olacağını göreceğiz. Önemli olan burada birinci kaldırılıp kaldırılmamasına karar verecek olanlar kanal yönetimi. Birinci aşamada kanalın menfaatini düşünüyorlar. Reklam alıyor mu, kâra geçiriyor mu, geçirmiyor mu? O saatte biz yeni bir dizi yapsak çok daha fazla para kazanır mıyız, kazanamaz mıyız? Bunun hesabındalar. Şimdi Bunlar burada yapımcıların kararı tabii ki. tabii biz bunlar yapımcı değil. Yapımcıdan önce şeyin kararı, ATV'nin kararı. Yapımcı ATV'nin her dediğine uymak zorunda. Biz burada şimdi bunu böyle konuşuyoruz ya. Bazı koyu Afra Saraçoğlu fanları diyor ki siz Afra'yı sevmiyorsunuz. Afra'nın dizisi kalksın diye kulis yapıyor. Alakası yok ya. Biz Afra'yı sevdiğimiz için bilakis bu dizi böyle sürmesini istiyoruz. Dizi olur mu ya? Topal durumda ya. Bastonla yürüyor bu dizi ya. Yani 4 rating, 5 rating, 4,5 rating, 5,5 rating. Böyle şey olur mu? Afra böyle bir sıkıntıya niye gelsin? Peki, Ama bir de İpek Afra'yı Kenan İmirzalıoğlu'na yakıştıramadılar. Yani olaya bu şekilde değil. Biraz da izleyici bunların gerçek karakterlerini ve reel olarak bildikleri için yaş olarak birbirlerine uyduramadılar. Yani birbirlerine denk getiremediler. O yüzden de izlenilmedi. Bak bu da çok önemli. Şimdi evet. yapımcı birilerini partner seçerken birini birine yaşına uygun seçmeli. Burada baştan bir arıza var. Zaten ben bu dizi 13 Ekim miydi artık, Kasım mı, Aralık mıydı neydi, 13'ü Salı'yı hatırlıyorum ama devamını hatırlamıyorum. O zaman itibarıyla da bunun enerjisinin kötü bir enerji olduğunu söylemiştim. Yani uygun olmadığını söylemiştim. Neyse artık inşallah yerine daha güzel bir şey gelir diye düşünüyorum. Evet ve şunu söyleyelim, konuyu sen açtın. Bu son söylediğinle yeni bir konuyu hatırlattın hepimize, seyircilere ve bana. Evet. O zaman şunu söyleyelim. Yapımcı burada Afra Saraçoğlu'nu Kenan İmirzalıoğlu'na dayanak yaptı. Kenan İmirzalıoğlu yeniden setlere dönsün ve döndüğü zaman da başarılı, çok başarılı olsun diye ona Türkiye'nin son zamanlarda en başarılı olmuş 2 bayan oyuncusundan birini partner yaptı. Biri Serenay Sarıkaya'dır, biri Afra Saraçoğlu'dur. Türkiye'nin oyunculukta son 5 senede en öne çıkan 2 bayan oyuncusu. İsimlerinden ikisi, evet. Afra Saraçoğlu yapımcısı parayı vererek Kenan'la oyna diye, bak Afra kabul etmedi. 53 yaşındaki adama dayanaklı baston olmak istemedi, kabul etmedi önce. Sonra parasını artırdı. Afra'nın çekim yaptığı Pera dizisinin setine menajerini ve en yakın kız arkadaşını Neslişah'ı gönderdi. Onlarla toplantı yaptı öncesinde ve bunlar hep iddia, bizim kulağımıza gelen iddialar. Orada onu ikna ettirdiler. Bak paranı da artırdı yapımcı. Kızım Kenan İmirzalıoğlu ile oynayacaksın. İyi bir başrol. Oyna, vazgeçme buradan filan diye. Afra da para için bu rolü kabul etti. İkna oldu, kabul etti. Ama gelinen noktada onları match yapamadılar. Çünkü hani böyle iyi yapışkanlar, ucuz yapışkanlar vardır ya. Bir şey yapıştırmak istersin ama parasını verip de en iyi yapışkanı almazsın. Aldığın yapışkan da o işi görmez. Anladın mı? Çünkü Afra Saraçoğlu'nun yaşı küçük, bu adamın yaşı büyük. Senaryoyu bir türlü oturtamadılar. Öpüştürsek mi? Sevgili yapsak mı? Yarım sevgili, ucundan sevgili filan. Sen diye hitap Aynen ediyor. öyle oldu. Kenan Aynen İmirzalıoğlu'na öyle sen oldu. diye hitap ediyor. Ama o sevgili yakınlaşmasına bir türlü girmiyor o karakter, Çağla karakteri. Çünkü seyircinin tepkisinden korkuyorlar.
filan, anladın, bir yere kadar yaklaşabiliyor. Öyle olunca sana bana geçmiyor. Aralarındaki o sözüm ona yakınlaşma bize geçmiyor. Geçmeyince de ortada aşk olmazsa zaten izlenmez. Hiçbir dizi izlenmez. Aynen Tamam, yani öyle. uzun lafın kısası benim dediğime gelinildi. Şimdi bana chatte alttan yazıyor takipçiler. İpek Hanım, Evet. siz bu dizi başlarken baştan söylemiştiniz ve baştan söylediğiniz doğru çıktı. Ben bunu fikirlerimle diziyi izleyip de karar vermedim. Tarihlere baktım, gökyüzüne baktım, astrolojik olarak, enerji olarak ben bunu yorumladım. Yoksa benim ne diziden anladığım var, ne yönetmenleri tanırım, ne oyuncuları tanırım. Benim sadece takip ettiğim, o da Bilal abinin vesilesiyle çok araştırdığım Afra ile Mert'in dizisi. O da sonradan vakit buldukça araştırıp, vakit buldukça izlediğim şeyler. Ama dediğim gibi bu diziyi baştan itibaren enerji olarak benimsemedim. Yoksa ben diziyle alakalı verilmiş bir emeğe asla saygısızlık edemem. Asla da bununla alakalı yorum yapamam. Ama kaldırılacağını baştan söyledim. Takip edilmeyeceğini söyledim. Her ne kadar reytingleri yüksek deseniz de, her ne kadar tutuldu, çok iyi, çok iyi izleniyor deseniz de ben sizinle hiçbir zaman aynı fikirde olmadım. Bu kadar. Evet, doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Peki bu fotoğrafa iyi bakın. Bu gence iyi bakın. Bu gence iyi bakın. Bu Sorma, genç sorma. 3 gün önce Survivor Yunanistan'da kendisine tekne çarptı Dominik'te ve tek bayağı kesilen Yunanistanlı yarışmacı. Çok üzüldün değil mi sen de? Çok üzüldün değil Ben mi? üzüldüm. Hatta dün de söyledim, insanlar yanlış anladılar. Yani bu çocuk dedim ayağıyla mı bir şey yapıyordu? İnsanlar yanlış anladı. Yani benim söylemek istediğim Survivor'da koşuyor muydu? Hareket halinde miydi? Ben enerjiye çok inanırım. Eğer bir insan bazı konularda başarılı bir sporcuysa, dün size Sevda Demirel'le ilgili de aynı yorumu yapmıştım. İyi bir sporcuysa, iyi bir koşucuysa, yüzücüyse yahut da sporla hayatını idame ettiriyorsa ve böyle toplum içerisinde bizim gördüğümüz gibi ön plandaysa nazara gelmiştir. Bence bu çocuk da çok genç, çok başarılı bir yetenek. Dolayısıyla iyi de bir sporcu olduğu için nazara geldi ve dolayısıyla bu işi yapamasın diye ayağı böyle oldu. Aynen 2 gün önce Sevda Demirel'e de oldu aynısı. Aynı Evet. şekilde. O da Stavros. yayınlarda Stavros. Dur, sürekli. Sevda'yı biraz sonra konuşuruz. Yok, Stavros 23 Sevda'dan yaşında. bahsetmiyorum şu anda. Tamam. Çocuktan bahsediyor. Tamam. Stavros 23 yaşında, Yunanistanlı Survivor yarışmacısı. Survivor Yunanistan'ı da Acun Ilıcalı yapıyor biliyorsunuz. Yunanistan'daki televizyon kanalında yayınlanıyor. Ve bu fotoğrafı şu anda hastane yatağından bu sabah çekilen fotoğrafı, bütün o geçirdiği kazaya rağmen acıları tabii ilaçlarla bastırılıyor. Yine de hayata tutunmuş durumda. Ölüm tehlikesi kalmadı. Yoğun bakımdan çıkarıldı normal odada. Ancak tam nedir, sakat kaldı mı, ne oldu, bunlar hep açıklanmıyor. Bundan sonra başka ameliyatlar geçirecek mi, protez mi takılacak? Bu konuyu ben de çok merak ediyorum. Sen bu çocuğun tabii bundan sonra yarışma falan mümkün değil, hayatında olamaz artık tabii. Hiçbir şekilde olamaz. Yani öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Hatta Yunanistan takımı ülkesine dönüyor. Survivor'daki Yani Yunanlı. yaşasın olmasın. Evet. Hepsi ülkesine Yaşasın da dönüyor. olmasın. Çok üzgün olduğunu söylemişti. Hiçbir masraftan kaçınılmıyor zaten tedavi için. Peki Demet Özdemir Cannes Film Festivali'nde o beyaz giydiği elbiseyi beğendin mi sen? Vallahi insanların çoğu eleştirmiş. Ben sosyal medyada baktım ama ben beğendim. Demet Özdemir'in fiziği çok düzgün. Ne giyse yakışır bu tip insanlara. Ben beğendim. Tabii senin de fikrini almak isterim bir magazinci olarak. Ne düşünüyorsun bu konuda? Ben de beğendim. Bugüne kadar hep Kırmızı Halı'da, Hep Cannes Film beğenirim ben o. Festivali'nde Kırmızı Halı'da hep yabancı moda evlerinin kıyafetlerini giyerdi ünlüler. Demet Özdemir Trendyol Milla'dan giyinmiş. Bizim yerli bir firmamızdan Cannes'da Kırmızı Halı'da iddialı olabilecek böyle bir beyaz kuğu gibi gösterecek onu bir kıyafetin, bir modelin çıkmış olması son derece güzel.
Dün Arzu ben dedi hemen Trendyol Milla'yı dedi hemen dedi şey yaparım bakarım bu elbiselerini almak için falan ama bulamamış. Sonra baktım kalmamış elbise. Fakat Yani yine markası çıkacaktı. önemli değil, yakıştırabilmek önemli bir şeyi. Evet. Yani elbisenin dört dörtlük olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada Demet Özdemir'in şimdi bu Hande Erçel için de aynı şey geçerli. İşte kırmızı halıya, bu festivallere, etkinliklere, Paris Moda Haftası'na katılan bütün ünlüler için, yerli yabancı bütün ünlüler için geçerli. Orada çalışan fotoğrafçılar var. Oranın organizasyonunun fotoğrafçıları var. Uluslararası fotoğraf ajanslarının görevlilerin çektiği fotoğraflar var. Bir de oyuncunun, sanatçının kendi ekibinin çektiği, paylaştığı fotoğraf durumları oluyor. Şimdi Demet Özdemir'in ajansların çekip paylaştığı fotoğraflarla kendi ekibinin paylaştığı fotoğraflar arasında yüzünde kalite farkı ortaya çıkmış. Neden olmuş biliyor musun? Demet Hı. Özdemir ekibi bizim bütün halkımızın da sadece ünlülerin değil halkımızın da yaptığı gibi çekilen fotoğrafa hemen rötuşlar yapıyoruz. Bir sürü programlar kadınların bildiği. Hemen rötuşlar yapıyoruz. Öyle paylaşıyoruz. Demet Özdemir'in ekibi de Demet Özdemir'i daha güzel göstermek için hemen rötuşlar yapmışlar. E, ajanslar ise doğal paylaşımlar yaparlar. Fotoğraf ajansları. Bu işin alfabesinde var fotoğrafçılığın. Doğal olmak. Dolayısıyla ajansların çektikleriyle paylaşılanlar arasında, ekibinin paylaşanlar arasında fark var. Ajansının çektiğinde makyajı suratında neyse öyle fotoğraflar yayılmış her yere. Ya demişler bu makyaj iyi değil ki yüzündeki makyaj. Kötü makyaj yapmışlar kadına demişler. Ajans fotoğrafçıların bunu duymuş. Başlarındaki adam şefleri demiş ki haksızlık yapmayın oyuncuya ve ekibine, makyaj filan ekibine, kuaförüne, şuyuna buyuna. Bizim arkadaşlarımız flash kullanırlar. Ortamın ışığını da çekerler. Dolayısıyla o kullanılan flash'ın ve o ışığın, o projektörlerin falan etkisiyle bu çok önemli bu söylediğim. Çok önemli bir detay. O kadın olduğundan daha farklı çıkar. Yüzü daha farklı çıkar. Haksızlık yapmayın. O makyöz onun makyajını mutlaka çok iyi yapmıştır. Profesyonel makyöz onlar. Çok iyi yapmıştır. Ekibine laf söyleyin. Ekibine kızın. Niye doğal fotoğrafların üzerine rötuş yapma ihtiyacı duyuyorsunuz? O zaman makyaj yaptırmayın kadınlar. O zaman madem siz rötuş yapacaksınız suratına, niye bir de öncesinde makyaj yaptırıyorsunuz? Zaten güzelleştirmiyor musunuz makyaj yaptırarak? İdeal hale getirmiyor musunuz kendinizce? Ondan sonra paylaşırken bir de üzerine rötuş yapıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla büyük bir fark oluyor. Orijinal haliyle rötuşlu hali çok farklı oluyor. Demet Özdemir'le bu yüzden sosyal medyada bir sürü eleştiri var. Filtre, rötuş olmayınca doğal görünüm böyledir, makyajdan değildir belki diye var. Çok yaşlı göstermiş, kim yaptıysa bir daha bu makyajı yapmasın diyorlar. Halbuki kim yapmış bu makyajı ya? Rezalet. Kim yapmış Allah araştırsaydın keşke. İzele benzemiş. Ya makyözün hiçbir kabahati yok ki. Makyözün hiçbir kabahati yok. İşte fotoğrafçı anlatıyor fotoğrafçıların direktörü, ajansın direktörü. İzele benzemiş demişler. Beğenmedim makyajını demişler. Neyse bu hassas bir konu, biraz da teknik bir konu, detaylı bir konu. Ancak Demet Özdemir'e de burada bir haksızlık yapılıyor. Ekibinin rötuş yapma sevdası yüzünden. Böyle bir gelişme. Arkadaşlar beğen yaparsanız mutlu oluruz elbette. Evet, Ve bakın bir şey söyleyeceğim. Bugün hafta sonu. Az önce yayın başlamadan önce de Ne söyledim. olur ben bitireyim. Ne olur ben bitireyim. Ya da ben susayım sen devam et. Hayır, Üst üste oluyor, biliyor estağfurullah. musun? Caner'cim, yayını paylaşalım. Biraz da tıklayalım lütfen. Abone olursanız, abone olarak izlerseniz mutlu olurum arkadaşlar. Evet. Peki. Demet Özdemir böyle. Sinan Akçıl'ın Türkler Geliyor diye marşını dinleyebildin mi milli takım için? Dünya Kupası'na gidecek ya milli takımımız. Orada
Tarkan'ın 2002 yılı Dünya Kupası için bestelediği bir şarkı vardı. O çok sevilmişti. Biliyorum, evet, dinledim ben onu. Instagram'da çıktı karşıma. Evet. Şimdi de çeşitli e, müzisyenler milli takım için şarkı besteliyorlar. Rafet El Roman'ın var. Edis besteledi. Semi Cenk yeni çıkarıyor. Semi Cenk teaser'ını yayınladı. Sinan Akçıl dün yayınladı. Çok sevildi Sinan Akçıl'ın şarkısı. Fakat Sinan Akçıl'ın şarkısının yapay zeka olduğunu da iddia eden birileri var. Birileri var. Türkler geliyor diye bir şarkı. Köf grubu var. Köf grubu, ünlü Köf grubu. Onun solisti Salman Tin, Sinan Akçıl'ın projelerini ve vokalini hedef alan bir iddiada bulundu. Yapay zeka geldi bana diyor bu şarkı diyor. Sinan Akçıl'ın sesi, marştaki sesi yapay zeka geldi bana diyor. Ya yapay zeka ya da değil. Ben şarkıyı beğendim. Ben şarkıyı beğendim arkadaşlar. Yapay zeka da çağımızın gerçeği yani. Bilmiyorum. Herkes faydalanıyor. Her sektörde faydalanıyorlar. Bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun? Yapay zeka için. Evet. Herkes faydalanıyor artık yapay zekadan. Ben bile günümüzde o kadar önemli ki sabah uyandığım zaman sormak istediğim her şeyi soruyorum. Bir sürü yapay zeka var. Programa göre değişiyor. Ben mesela başka bir şeyi kullanıyorum. Gemini diye. Her şeyi ondan öğreniyorum. Her şeyi. Her şeyi. Güzel bir şey bence. Ama bazen de yanıltıyor diyorlar. Beni hiç yanıltmadı. Güzel bilgiler alıyorum. Yanıltıyor bazen ya. Bazen yanıltıyor. Evet, arkadaşımı da yanıltmış. Ama o zaman check etmek gerekiyor. Yani 5-6 tane uygulama var çok yoğun şekilde kullanılan. Onların ikisini, üçünü indirip birkaç tanesine sormak gerekiyor. Ki sağlama yapmak en doğrusu. Yanıltabiliyor, evet. Evet. Peki arkadaşlar, evlerdeki kameralar sizin kontrolünüzde mi? Milyonlarca evi gizlice izlemişler, biliyor musun? Senin evinde kamera var mı? Yok, ProNet kullanıyordum eskiden. Acarkent'te otururken ama yıllar önce. Şimdi kullanmıyorum. Gerek duymuyorum ben kameraya. Zaten zihnim, beynim kamera gibi. Her şeyi algılayabiliyorum. Hissettiğim için kameraya hiç ihtiyaç duymuyorum ben. Evet, bu kameralarda sızıntı olabiliyormuş. Teknolojik olarak bu mümkünmüş. Dolayısıyla o kameraların kontrolünün sende olduğunu zannediyorsun, evdeki kameranın, ama o kameralardaki görüntüler gizlice izlenebiliyormuş. Bu konuda milyonlarca kişinin mağdur olduğu belirtiliyor. Çinliler bu teknolojiye sahipmiş ve sızabiliyorlarmış. Şimdi cihazların yazılım mimarisinde admin ve public gibi herkesin tahmin edebileceği son derece zayıf varsayılan şifrelerin tercih edildiği. Şifreler kolaylıkla kırılabiliyormuş. Cihazlardan gelen anlık görüntüler siber dünyada yeterince korunmayan zayıf sunucular üzerinden aktarılıyormuş. Kullanıcı verilerini savunmasız bırakıyormuş bu durum. Siber saldırganlar bu güvenlik açığından faydalanarak sadece evlerin canlı kamera görüntülerine erişmekte kalmadı, aynı zamanda sisteme kayıtlı kullanıcıların e-posta adreslerini, net konum bilgilerini ve sunucu havuzlarına depolanan fotoğraflarını da fotoğraflarını da ele geçirmeyi başardı. Düşünsene, özel fotoğrafların, videoların var. Uzmanlar piyasada ucuza satılan akıllı cihaz üreticilerinin güvenlik yatırımlarını birer yük ve ek maliyet olarak görmelerinin bu tarz skandallara davetiye çıkardığını, milyonlarca mağdur olduğunu dünya üzerinde. Vay 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 vay. Kime güveneceğiz ya? Hiç Kime kimseye güveneceğiz? güvenmeyeceğim. Ne kadar tehlikeli bir durum. Şaşırdım kaldım açıkçası. Çok tehlikeli. Bizim bebeğimiz 5 yaşına gelince biz söktürdük evde kamerayı. Gerek görmedik. Bebek varken bakıcıyı izlemesi için tutuyorsun. Kamera tamam gerekli. Bütün odalara koyuyorsun.
Hani bakıcı çocuğu atıyor mu, tutuyor mu, dövüyor mu filan diye. Ama onun dışında bilmiyorum, kapılarda, pencerelerde zaten güvenlik olur, alarm olur. Kamera, yani evin bir konak Bebek için gibi tutuyordun çok yani kamerayı. bebek için tutuyordum. Yani çok Ama büyük bazı benim arkadaşlarım var mesela, çalışıyorlar, köpekleri için kamera taktırdılar eve. köpekleri Herkesin için fikrine göre değişiyor tabii. köpeklerini çalarlar diye mi? Neden? Hayır hayır, köpeğine nasıl davranıyor bakıcı? Kötü mü davranıyor, iyi mi davranıyor diye. Köpek ısırır, kötü davranırsa bakıcıyı ısırmaz mı? Hayır hayır, her köpek pingirik şeyler, yok poodle'lar, yok ne bileyim poğalar, pomeryanlar falan. Küçük köpekler var böyle, küçük ırklar. 1,5-2 kilo arası olanlar. Onlar nasıl ısırabilirler ki? Isıramazlar. Yani bunlara kötü davranıyor mu, iyi davranıyor mu, nasıl davranıyor diye kameradan 24 saat iş insanları var. Benim tanıdığım, benim bildiğim iş insanları. Hem her yerlerde Pronet var. Ben biliyorum yani. Ayağının ucunu, parmağın ucunu ısırır o küçük hayvana. Gitsin ısırsın ya, öyle kötülük yaparsa. Isırsın mutlaka ya. Yani Peki, keşke ısırsalar, keşke ısırsalar ama bilmiyorum, bazıları da hayvansever, çok seven yardımcılar da var. Onları gezdiriyorlar, ilgileniyorlar, konuşuyorlar, iletişim kuran bakıcılar da var. Yani bir babysitter gibi düşünün. peki, bir sorun olmuş mu hiç? Kameradan yakalanan bir şey olmuş mu? Tabii Bir durum tabii, oldu bir arkadaşıma sorun oldu. Evet, evet, doğru mu? olmuş. Ne Ee, oldu? kötü davranmış köpeğine, işine son verdi. Ve özellikle o kadar enteresan ki, tabii ki bu sadece köpek bakmak için gelmiyor eve. Sonuç itibariyle bunlar karı koca çalışıyorlar, iş insanı, tanınan insanlar işlerde çalışıyorlar. Köpeklerini götürmüyorlar ama yanında, ama hem alınan Türkmenistanlı o kişi eve temizlik yapıyor, yardım ediyor, çamaşır yıkıyor vesaire, ama asıl burada odak nokta köpeklerime baksınlar diyeydi. Ama tabii ki kötü davrandığını görünce anında işine son verdi. Çıkarttı ve başka birisini talep etti. Yani kötü davranmış köpeklerine. Çünkü köpek yeni alınmış, bir tanesi küçükmüş. Çiş yapmış galiba bir yere. Ay, Ee, tabii tabii. Ya bebek zaten ne olacak? 2 aylık eğiteceksin ki anlayabilesin. Eğiteceksin köpeği. ya çiş yaptı diye kötü davranılır mı? Ona ay dedim ya. Çiş yap. Evet, Çiş, evet, ya var böyleler Bilal abi, var işte, para için köpeğe, hani sadece köpeğe değil, bebeklere, çocuklara kötü davranan yok mu? Yaşlılara da var. Yaşlılar da belli bir zamandan sonra Alzheimer oluyor, demans oluyor, altına yapıyor, bezliyorsun altını, bir daha yapıyor, aklı gidiyor, unutkanlık var. Yani o insan geliyor, bakıyor, para kazanıyor, okey, doğru, ama yaşlılara da kötü davranıyor. Ben bunları da birebir yaşadığım için biliyorum, gördüm yani. evet, Caner diyor ki yabancı birini evine sokmayacaksın diyor. Ama Caner işte yani yardımcı kadın almak zorunda kalıyor bazı aileler. Çalışınca ne Caner yapsınlar? aslında doğru söylüyor. Türk doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Caner'e katılıyorum bu konuda. Türkmen, işte ne bileyim, Kırgızlı, oydu buydu, Moldovyalıydı, Ukraynalıydı. Ben sevmiyorum yabancı memleketten. Kendi ananelerim, kendi kültürümü benimsetemem onlara ben. Dolayısıyla o kendi kültürünü benim evimde uygulamaya çalışır. Ben bildiklerimi yaparım. Tezat oluruz, olmaz. Dolayısıyla tabii ki Türk olması daha mantıklı geliyor bana. Ama onu da yatılısını bulamıyorsun mesela Türk'ün. Yatılısını bulamazsın. Nereden bulacaksın? Homeless Evet, olması lazım. evet, evet, evsiz olması lazım. Peki Kadir İnanır'ın sağlık durumunu konuşalım. Kadir İnanır'ın sağlık durumunu konuşalım. Sevgili sevgili Kadir İnanır yoğun bakımda. En son gelişme nedir bir bakayım arkadaşlar. 77 yaşında Kadir İnanır zatürreden dolayı yoğun bakımda. E, Soğuk algınlığı, tam bu işte bahar havaları çarpabiliyor insanı. Evin içi sıcak oluyor, soğuk oluyor. Camı açıyorsun, açmaman lazım aslında. Yaşın biraz ilerlediyse riskli durumdasın ama insanlar yani ne yapsın, ne yapsın? Bunalınca da açıyorsun camı, pencereyi. O zaman da Yani belli bir yaştan sonra da zatürre de çok tehlikeli, biliyorsun değil mi? Zatürre çok çok tehlikeli. Hele koa hastalarına tamamıyla çok tehlikeli.
Kadir İnanır'ın çok aşırı rahatsızlığını bilmiyorum detaylarını ama üzücü. Çok ben severim onu. Ay çok büyük bir duayen. Kadir İnanır gibisi de gelmez bir daha zaten. Bu ülkeye gelmez. Çok değerli bir sinema oyuncusu. Tabii tabii Yeşilçam tabii tabii. denilen, Yeşilçam denilen Türk sinemasının usta oyuncusu. Gençliğinde ne kadar yakışıklıydı, hala yakışıklı. Senin de çok sevdiğini biliyorum kendisini. Çok severim evet. Kıbrıs'ı da çok sever. Özellikle o peyniri, Kıbrıs'ın peyniri var ya, Hellim. e, Hellim hellim, peyniri. hellim peynirini Kıbrıs'a gittiğimiz restoranlarda ilk önce onun siparişini verirdi. Bana hemen kızartın getirin derdi. Uçaktan inmiştik, gitmiştik. Hemen hellim getirin derdi. Ay ne Hep gece güzel. İkiniz beraber gittiniz. evet, evet. Biz Kıbrıs'ın ilk sinemasının açılışına gittik. Kadir abi ben, Allah rahmet eylesin. Çok ünlü bir yönetmen Atıf Yılmaz. Beraber Aa gittik. çok beğenirim. Çok Evet, severim. Girne'de miydi? Girne'de, Neredeydi sinema? Gir- Girne'de Kıbrıs'ın Starlux Kuzey muydu adı? adını ne bileyim 5 sene oldu. Kuzey Kıbrıs Aa Türk yok canım o Cumhuriyeti kadar değil. Yeni benim dediğim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk sinemasının açılışına gittik. Çok işte o hellim gece boyunca da hep yedikçe de hellim tazelendi geldi. Rakıyı da sever biliyorsun. Atıf abi de Çok severdi Allah rahmet eylesin. çok. Öyle bir anım vardır. Peki şimdi yoğun bakımda bu zatürrenin tedavisi gerçekleşiyor ama çok sigara içtiği için doktorlar durumunun çok çok iyi olmadığını, o sigarayı içmek tabii akciğeri tüketiyor. O yüzden hastane üzerine titriyor. İnşallah dua edelim de İnşallah, atlatsın. inşallah. Cuma gününün yüzü su hürmetine Kadir İnanır'a buradan bütün sevenler, bütün chat, bütün izleyen takipçilerimiz dua etsinler. Gerçekten zor bir durum. Sigara içildiği için ciğeri etkiler. Aynı zamanda biraz da koa hastası gibi ben duymuştum. Zatürrede varsa Tabii yani tabii işi biraz zor. İşi zor. İşi zor. sigaradan sigaradan dolayı zaten o rahatsızlığı. Ama zatürrenin de biliyorsun, duymuşsundur sen de biliyorsundur, aşısı var. Buradan bu mesajı verelim. Zatürre aşısı vurdurun arkadaşlar. Genç yaşlı fark etmez, vurdurun. Hayatınızda bir kere vurduruyorsunuz. Ömür boyu bir daha zatürre mikrobu size yerleşemiyor. Yalnız dikkat edin, 2 tane zatürre aşısı var. Birisi yerli, diğeri eczanede parayla satılan. Yerli olanı sağlık ocaklarında yazıyorlar. 65 yaş üstüne özellikle bedava da yazıyorlar sağlık ocaklarında. Ama yerli olan 5 sene ömrü var yerli zatürre aşısının. 5 sene sonra tekrarlamak gerekiyor. Eczaneden yabancıyı parayla satın aldığınız zaman da bir daha yapmanız gerekmiyor. Şu anda fiyatı galiba 1000 lirayla 1200-1300 lira arasında yabancı zatürre aşısının. Bu dünyanın her ülkesinde eczanelerde vardır. Biz yurt Sağlık dışından kadar önemli bir şey yok. Dünyanın evet, en önemli şeyi sağlık biliyor musun? tabii. Yani materyal, paraymış, pulmuş, bilmem neymiş, şanmış, şöhretmiş. Hayır değil. Bu arada Ay Yıldız bir şey yazmış. Bilmiyorum ben bir şey yorum yapamıyorum bu konuyla ilgili. Bilal abi yapar ama bu program magazin programı olduğu için Rasim Özhan Kütahyalı'nın haberini niye vermedin diyor. Ya o bizim programı ilgilendirmiyor. Bu programla alakalı bir durum değil. Çünkü ana haber bültenini açacaksın az O sonra. bizim evet o bizim konumuz değil Evet, o. değil. Hiç O alakalı değil. Bu biz magazin dünyasından bahsediyoruz. o Bunların mali suç. yorumluyoruz. Evet, mali suç, cezayı ilgilendiren, ceza hukukunu ilgilendiren bir konu. Rasim Ozan Kütahyalı da bir gazeteci, bir televizyon yorumcusu olabilir ama suç, mali suç. Yani bizle ilgisi olan bir şey değil. Peki, şimdi sen bir şey mi söyleyecektin? Hayır ben sizi dinliyorum. Bir şey söylemiyorum. Sadece en son konumuz Kadir İnanır'la alakalıydı. Ben de ona şifa diledim. Ama işi zor dedim. Hem Doğru yaşı var söylüyorsun. hem çok aşırı kilo vermiş. Doğru söylüyorsun. Ya Yaş zaten şu an gökyüzüne baktım. Söyleyeceğim şey şu.
Yeni ay lütfen. geliyor. Yenilikler başlangıçlar ama gökyüzü karışık. Bak bu yakın bir zaman zarfında ünlü birisinin ölümüyle ya da ansızın beklenmedik, umulmadık bir durumla karşılaşabiliriz. Öyle söyleyeyim. Dolunay dönemine kadar bak şu an itibarıyla Dolunay dönemine kadar ünlü birisinin yok olması, ansızın gitmesi, bizi hayrete ve şaşırtacak bir durum olması söz konusu. Ona baktım ben dün. Yani ama bu kimdir bilinemiyor tabii ki. Bilmiyorum. Bilseydim kahin olurdum zaten. Estağfurullah. Haziran genelde bir sıkıntı var mı Haziran'da? Genelde insanlık üzerine, dünya üzerine ne görüşün, ne Evet fikrin, var. ne? Ekonomik kriz başlıyor. Daha büyüğü başlıyor. Daha felaket olacak. Savaşla ilgili bu durum daha büyük yerlere, noktalara gelecek. İnsanlar artık gerçekten bir kilo eti alırken bile düşünecekler ki şu anda da zaten açlık sınırı var. Türkiye'nin durumu biraz daha kaderi ve doğum haritasına baktığımda geri gidiyor. Döviz durumunda bir oynama olacak. Kiralarda bir artış görülüyor. Suç oranları yükselecek. Çok çok detaylı şeyler ama bizim konumuzun çok dışında. Dolayısıyla böyle negatif enerji vermek istemiyorum sevgili izleyenlere ve takipçilerine senin de. Olumsuzluğu sevmiyorum. Ama her kötülük yeni bir başlangıçtır. Her olumsuzluk hayatta en güzellikleri getirir. Ben tabii ki hep duayla, tevekkülle her şeyin ne bileyim duayla ve enerjiyle olabileceğine inandığım için her konuyla ilgili, olumsuz her konuyla ilgili de dua ediyorum. Ve dediğim gibi konumuzda kim varsa olumsuz yahut da hastalıklı ya da sağlık durumu kötü ya da işle alakalı problemli buradan en güzel enerjileri onlara gönderiyorum. Her şey gerçekten onların istediği ve dilediği şekilde olsun. Kimseye Allah öncelikle devlete zeval göstermesin. Sonra da bize sağlık ve mutsuzluk vermesin. Devletimize zeval Nazara göstermesin. çok inanıyorum. Nazara çok inanıyorum mesela. Sen de çok nazara geliyorsun. Bak senin de yıldızın çok düşük. Nazara geliyorsun. Gelmeseydin 2 ay önce o olaylar başına gelmezdi. Yok bu nazarla alakalı. Bu aralar bakıyorum nazar, kötü enerji, blokaj. Bunlarla alakalı. Ben hep herkes için iyi düşünüyorum. Sadaka Bilal vermeye abiden de öyle. sadaka vermeye gayret ediyorum. İyi düşünüyorum. İyi düşünürsen, iyilik yaparsan kötü enerji seni yakalamaz, bulmaz diyorlar ama en kötüsü geldi. Buldu, Hayır. yakaladı beni. Hayır. O bir sınav, bir imtihanındı. Neyin imtihanını verdin acaba? O bir imtihandı. Allah bir daha Allah koru ya Rabbim. Daha beterini, daha kötülükler başımıza gelmesin. Bu kadarıyla sınanalım. Acaba ne oldu? Mesela ben başıma bir kötü bir şey geldiği zaman şunu düşünüyorum. Kimi kınadım da bu durumla sınanıyorum? Ve doğru böyle de oluyor. O yüzden dolayı enerjilerinizi düz tutun. Hep dua edin, tevekkül edin. İlahi adalete inanın ve Allah'a güvenin. Hiçbir şey başınıza gelmez emin olun. Evet, çok şükür, çok şükür. Ben o durumda bile Allah'a şükrediyordum. Cezaevindeyken 10 gün cezaevinde kaldım. Bir haberden dolayı bilmeyenler için tekrar söyleyeyim. 10 gün cezaevinde kaldım. Cezaevindeyken bile Allah'a şükrediyordum. Yanımdaki mahkum lavaboda elimi yıkarken şükür Allah'ım bugüne dedim. Anlattın. Yanımdaki mahkum ne la dedi, ula dedi, bu durumda şükür mü edilir ula dedi, burada dedi. Hapisteyiz ula dedi. Sen ne diyorsun ya? Benim duama ne karışıyorsun dedi. Ne karışıyorsun benim duama kardeşim dedi. Ne demek dedi. Dilek abi ya çok güldürdün beni. Geçen gün de anlattın. Bir de aranıza biri girmiş ya. Ha, girdi. Barıştırmış sizi. Bu Evet, demiş iyi bir ünlü bir magazinci. Nasıl konuşuyorsun kardeşim? Bu adam böyle şeye alışkın değil demiş. Yani insanlar tuhaf tabii. Ama Tabii ben şükür edeceğiz her şey için. tabii Beterin beteri var bunu unutma. Bir de bir tabii şeyi kınamayacağız. senin söylediğine inanıyorum. O da bir sınav tabii. O da bir sınav. Allah'tan geldiği için kabul etmekten başka yapacak hiçbir şey yok. Ne yapabilirsin ki? Kesinlikle. İsyan et. İstediğin Kesinlikle. kadar Hiçbir isyan şey et. kabul edeceksin her şeyi. İsyan edersen kendine zarar. İsyan etmek ne değiştirecek? Sinirini bozmamak lazım. Kendini kaybetmemek lazım. Moralini Enerjini düşürmemek düzgün lazım. tutacaksın.
Tabii Tabii ki tabii. her şeyi Yaradan'dan isteyeceksin. Tabii Yaradan'dan. tabii. Çok şükür, çok şükür. Ondan sonra da beklediğim mucize gerçekleşti ve kısa sürede tahliye oldum. Hep dua, hep dua, hep dua. Ne yapacaksın? Sevgili İpek, peki şimdi şeyi konuşmak istiyorum. Ya burada aldığım Hatayı bir mı? Mert Ramazan Demir'le ilgili bir notlar almıştım. Onu konuşmak Hı, istiyorum. söyle E, bakalım. bir saniye. Notlarıma hemen gideyim. Senin fikrin çok önemli. Estağfurullah. Caner doğru söylüyorsun. Evet doğru söylüyorsun. Aynı fikirdeyim. Beddua da etmeyeceksin. O da enerji olarak döner dolaşır seni bulur. Ama dediğim gibi bu bir dünyanın, kainatın bir düzeni var. Enerji düzeni. Güzel frekans vereceksin ki enerjiye güzel frekans alabilesin. Dua, tevekkül bunların başında gelir. Bu sosyal medyada bu Mina Demirtaş'a, o küçük kıza çok yükleniyorlar. Mert Ramazan Demir'e kastın seçiminin yanlış olmasının çok büyük zarar verdiğini, diziye çok büyük zarar verdiğini söylüyorlar. Bunu dizi yayınlanırken dizinin iyi zamanlarında yine yayınlanıyor. Son bölüm pazartesi ekrana gelecek, sonra kalkıyor. Dizinin iyi zamanlarında çok yüksek sesle dillendirmiyordu sosyal medya. Ama şimdi daha yoğun bir şekilde e, kastın Mert Ramazan Demir'i geri ittiğini, dizinin reytinglerinin berbat olmasını neden olduğunu, senaryoyla birlikte kastın. Mina Demirtaş kimden torpilli diye yazmaya başladılar. O küçük kız. Melis Sezen'in patlak gözlü, ya patlak gözünden size ne kardeşim? O patlak gözlü Melis Sezen çok mu aradılar? Mert Ramazan Demir'e sevgili olarak karşısına koydular. Bak neler yazıyor insanlar. İnsanlar çünkü dolup taşıyorlar. Mert'in dizisi yarım kaldığı için, yayından kalktığı için, Mert'in hayranları. Şey için Mina Demirtaş için bu kızın telaffuzu, konuşma, ses tonu o kadar itici ki, hele o küllü saçları, Duydum, duydum. 15 yaşında gibi. Liseden herhangi bir kızı getirsen Mert Ramazan Demir'e daha aşık bakar diyor. Mert'e daha aşık bakar diyor. Mina Demirtaş olmamış diyorlar. Bak insanlar, çünkü insanların içi dolu, anlatabiliyor muyum? Dizi Tabii. yayınlandığı için. Yani bir diyorlar Mila Demirtaş'a, Melis Sezen'e bakın. Bir de bundan önceki partneri Afra Saraçoğlu'nu, uyumunu düşünün Mert'le. Bu haksızlığı neden yaptı bize OGB ve Mert'e neden yaptı bu yapım firması diyorlar. Bu yapımcı da bu işi bilmiyor diyorlar. Afra Saraçoğlu'ndan sonra bu partnerler hiç oldu mu diyorlar. Yani Kimse zaten kabul etmiyor. Evet. evet, zaten yapımcının işi bilmediği Yalı Çapkını gibi bir diziyi berbat etmesinden de belliydi diyor insanlar. Yani insanlar çok dolu ya, çok dolu. Çok dolu ve Mert Ramazan Demir'e haksızlık yapıldığını söylüyorlar. Yani bu, Olmadı, bu olmadı, yakışmadı. Ben de kendi fikrimi söylüyorum ama olmadı yani yakışmadı. İnsanlar haklı. Halk her zaman her şeyin doğrusunu bilir. Zaten bu diziler ve bu filmler sonuçta halka ithafen yapılan şeyler. Halk beğenmiyorsa zaten kaldırsınlar. İzlenilmediğinde zaten anlıyoruz. Televizyonlardan, reytingden, oradan buradan. Tabii ki yanlış bilgiler aksedilmediği müddetçe. bak diyor ki Ben Bilal Mert Özcan için üzgünüm. Bilal Özcan'ın dediği gibi Mert Ramazan Demir'e giydirmişler kahverengileri. Öyle demiştim ben burada. Kahverengi ceket devamlı üzerinde ve buruşuk buruşuk duran bir ceket. O iğrenç takımlar zaten o kadar zayıflamış ki, veremli gibi kambur çıkmış. Neymiş? Mina'nın yanına yakışacakmış. Boyu boyuna uyacakmış. Zayıflığı zayıflığına uyacakmış. Yani o zaman siz diyor Mert'i ona yakıştırmaya çalışacağınıza Mert Ramazan Demir gibi bir başrolün yanına ona yakışacak bir kadın oyuncu getirin diyor. Çok doğru bak. Çok doğru. Çok doğru. Mert'e bir kadın getirin. Afra'dan daha iyi de yakışan yok ona. Onur Güven Atam hasbelkader Onur Güven Atam hasbelkader yapımcı olmuş diyorlar. Bu işi bilmiyor diyorlar. Vay 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 vay. Millet Banu neler... kaldırılıyormuş zaten canım. He, nasıl? Banu Pardon. yazmış alttan. Diyor ki Abi dizisi inşallah kaldırılır diyor.
Ya kimse beğenmedi o diziyi, bilmiyorum. Yani Yalı Çapkını gibi de zaten gelmez. Onun için beklemeyin yani öyle bir dizi. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir dizi beklemeyin. Ay Caner. Olduğu uyuşturucunun merkezinin Cihangir'de Mert Ramazan Demir'in ne işi var? Niye oradaki gece kulüplerine takılıyor hala barlar? Ya kardeşim, ne uyuşturucusundan söz ediyorsunuz ya? Uyuşturucu gördüyseniz, haber aldıysanız gidin polise haber verin, savcılığa haber verin. Sosyal medyada Mert Ramazan Doğru. aynı cümle içinde yasaklı maddeyi niye geçiriyorsunuz kardeşim? Ne çirkin insanlarsınız siz ya. Yani olmaz böyle bir şey ya. Adamın yıllardır oturduğu semt, şöhret olmadan evvel almış o evi. İşe yeni başladığı zaman oyunculuğa ilk kazandığı paralarla orada ev almış adam. Adamın keyfinin kahyası mısınız? Cihangir'de oturan bir tek Yıldız Mert Ramazan Demir mi? Birçok ünlü oturuyor Cihangir'de. İnsanlar Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu'na vurmak için ne saçmalayacaklarını bilemiyorlar. Yani İpekçim. Kime Allah sence burada kötülük yapıyorlar? Yani tamam, hiçbir zaman zaten Afra ile Mert'in bir araya geldiği gibi hiçbir dizide böyle bir şey olmayacak. Bence hiçbir partner de eskisi gibi bunlarınki gibi yakalayamayacak aynı enerjiyi. Ama hep böyle bir bekleyeceğiz, hep bir ümit edeceğiz. Gerçekten Afra ile Mert gibi, Yalı Çapkını gibi bir şey çıkacak mı karşımıza diye. Ama böyle saçma sapan şeyler, Afra'ya başka bir partner bulma, yapımcının yaptığı saçma ve mantıksız bir birleştirmeler yahut da işte oradaki figürler açıkçası Yalı Çapkını gibi ya da Afra ile Mert'in eskisi gibi bir araya gelme potansiyelini güçlendirmiyor hiçbir zaman. Daha ziyade inan zayıflatıyor. Yapılmaması lazım. Bu fikirde değilim ben. Ama bu demektir değildir ki bunlar ikisi de ayrı ayrı. Afra başka bir şeyde oynayacak. İşte Mert başka bir yerde oynayacak. Mutsuz ve başarısız olacaklar. Eskiyi yakalayamayacaklar anlamına gelmez. İkisi de ayrı yerlerde oynayabilirler. İkisi de ayrı yapımcılarla, ayrı yönetmenlerle başka bir figürlerde olabilirler. Başka kanallarda, başka projelerde, başka konu içerikli olabilir. Ama tabii ki eskiyi hiçbir zaman yakalayamazsınız. Her şeyin bir özelliği vardır kendine has. O Yalı Çapkını onlara hastı. O özellikte kaldı. Kim bilir bundan sonra neler olacak. Ama bence bundan sonra çok güzel şeyler olacak. Onlar çünkü yeni projelere imza atacaklar. Sadece bu dizilerle alakalı değil, yurt dışı yollarının açık olacağını da daha önceden sizlere belirtmiştim. O yüzden dolayı da ikisi de zaten yani çok başarılı, çok yetenekli ve aynı zamanda birbirlerine evet doğru yakıştırdık. Ayrılıkları da onlara yakıştıramadık. Bu yapılan yalanları, senaryoları, atılan iftiraları da onlara yakıştıramadık. Biz göreceğiz. Ben enerji olarak bunu değerlendiriyorum. Her zaman da onların yıldıznamelerine ve doğum haritalarına bakıp yorumları da yapıyorum. Hani duyduğunuz şekilde değil hiçbir şey. Şu an çok fazla detayla bir şey anlatmak istemiyorum. Lazım oldukça gündemde olan konularla alakalı olarak onlarla alakalı gündemdelerse yorum yapabiliyorum. Ama tabii ki hep en büyük temennim tabii ki hep bir arada olsunlar, ayrılmasınlar, üretsinler, başarılı olsunlar, kazansınlar ve birbirlerine sımsıkı bağlı olup tutulsunlar. Bunu istiyorum ikisiyle ilgili. Afra ve Mert'le alakalı. Ve birbirlerine de çok yakıştırıyorum. ağzın bal yesin. Çok güzel konuştun. Çok güzel. Yani Ama çok seviyorum. Ama doğru. Şimdi bana yazıyorlar özelden. Ya İpek Hanım işte ayrıldıkları söyleniliyor. Onur Akay öyle dedi. Şu şöyle dedi. Bu böyle. Ya isimleri söylemenize gerek yok. Siz anlamıyor musunuz? Siz bu yıllarca bu şeyi seyretmediniz mi? Bunun hala da hayali içerisinde yaşamıyor musunuz? Ben size ne diyorum? Böyle bir şey olmuş olsa zaten ikisinden bir tanesi açıklar. Şimdi şahsen ben çok ön planda önemli bir kişiliğim. Çıktım televizyona geldi bana bir muhabir sordu. Falanca ile aşk yaşıyordunuz İpek Hanım. Ne oldu göremiyoruz sizi. Ay işte ay ya ben olsam karakterim bu. Yo yollarımızı ayırdık biz gayet mutluyuz. Dostça arkadaşla görüşüyoruz. Bakın en kötüsü bu olur. En kötüsü bu olur. Dostça ve arkadaşça görüşüyoruz olur. En kötüsü. Bu yok. Yorum yok. Bir anlatma yok. Sevgili yok ortada. İkisinin de kimsesini göremiyoruz. Gerisini artık yorumunu siz yapın. Bize bırakmayın bu yorumu. Hepinizin
Şükürler olsun aklı, fikri, zikri yerinde. Siz kendiniz yapın yorumu. Ayrılık olsa açıklarlar. Medeni insanlar, kültürlü insanlar, göz önünde bulunan insanlar. Onun için özelden bana şu şöyleydi de niye bu böyle oldu da işte İpek Hanım bunlar ayrıldılar da yazmanıza gerek yok. Takip edin zaten yayınları ve programları. Ben onlarla alakalı sayfamda ve hikayemde bir şeye yer vermiyorum. Bilal Bey sordukça ben buradan yanıtlıyorum. Ve onlarla alakalı olarak da kendi mesleğimle alakalı astrolojik olarak yorumunu yapıyorum. Hani ben bir magazinci değilim. Onları herhangi bir yerde görmedim. Astrolojik olarak baktığımda böyle bir ayrılık görmüyorum. Bu arada tabii ki yeni ay dönemi de yaklaştığından dolayı ayın 16'sı itibarıyla saat gece 11'den sonra 25 derece açıyla sert girecek. Yine duyabilirsiniz. Bak baştan söylüyorum. Yine Afra ile Mert'le ilgili bir haber olabilir. Olumsuz bir şey olabilir. Olabilir. Çünkü tam dedikodu kazanının kaynamaya başlayacağı bir dönem. Yenilikler getirir, eskileri attırır, hayatımıza yön verdirir yeni ay. Ama tabii ki Afra ile Mert'le alakalı demek istemedim. Duyarsanız da inanmayın. İnanıp da gelmeyin. Oldu mu? Bu kadar söyleyebileceklerim. İpek Canbulat, iyi ki varsın. Siz de iyi ki varsınız. Güzel bir hafta sonu hepinize diliyorum. 1 saati geçti yayınımız. Hepinizi, bütün izleyenleri canı gönülden öpüyorum. Allah dert keder göstermesin ama her şeyin başında önce sağlık gelsin. Bilal abi buradan en büyük güzel enerjilerimi de gerçekten sana gönderiyorum öyle söyleyeyim. Sağ ol canım benim. Sen de seni dinlemek çok güzel. Vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorum. Son 15 Çok dakika teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. özellikle hem bilgilendirdin seyircilerimizi ve beni hem de çok olumlu şeyler söyledin. Her ne kadar yıldızlar gelecekle ilgili pek olumlu sinyal vermese de sen yine bizi ümitsiz bırakmadın. Sağ ol. Teşekkür ederim. Evet, tevekkül ettiğimiz sürece, dua ettiğimiz sürece, Rabbimizi arkamızda aldığımız ve onun varlığını inkar etmediğimiz müddetçe ondan ne dilersek, bakın ne dilerseniz dileyin mutlaka yapar. Mutlaka yapar. Bir kulunu es geçmez. Onun için her şeyi Yaradan'dan isteyin. Ve şükretmeyi de unutmayın. Bu kadar söyleyebileceklerim. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Bilal abi size de çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar ve güzel hafta sonları diliyorum. Sağ ol canım. Görüşmek üzere. Sevgiler. Bay bay. Dostlar iyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Bizi takip ederken abone olursanız, izlerken abone olursanız çok mutlu oluruz. Ve beğen yaparsanız, yorumlarla katkıda bulunursanız, katıl butonuna basıp da yine katkıda bulunabilirseniz mutlu oluruz. İyi ki varsınız. Sevgiler. Görüşmek üzere.